Çocuklar, hatta bebekler neredeyse herkesin hassas noktası. Şimdi anlatacağım konu ise bu hassas noktayı biraz derinleştirecek düzeyde. Yemenli Yahudi ailelerin bundan yıllar önce kaybolmuş çocuklarından bahsediyorum. İsrail kimini öldü dedi, kiminin akıbeti ise belli değil. Ama iddialar ve bulgular çocukların İsrail aracılığıyla kaçırıldığı yönünde. Buna karşılık silahlı bir direnişe bile geçildi. Peki son gelişmeler ne? Yıllar sonra kardeşlerine kavuşan aileler neler anlatıyor? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. İsrail'de çoğunluğu Yemenli Yahudi ailelerin olan ve 1950'lerde ortadan kaybolan bebeklerle ilgili devlet arşivlerine uygulanan yasağın kaldırılması konuyu yeniden ülke gündemine taşıdı. İsrail'de Mizrahi yani doğulu olarak adlandırılan ve Arap ülkelerinden gelen Yahudi ailelere ait bebeklerin akıbeti onlarca yıldır tartışma konusu. Ailelerine yetkililer tarafından öldükleri söylenen bu bebeklerin cesetlerinin iade edilmemesi ve mezarlarının gösterilmemesi akıllara türlü soru işaretleri getiriyor. Olayın şimdiye kadar birkaç kez soruşturulmasına rağmen açıklığa kavuşturulamamış olması gibi nedenler bu gizemi daha da arttırdı. Hastanede kaybolan birçok bebek hakkında ailelerine doğum ya da ölüm sertifikası dahi verilmedi. Mizrahi ailelere ait bu bebeklerin kaçırılarak zengin batılı Yahudi ailelere evlatlık verildiği en çok dile getirilen konular arasında. Çoğunluğu Yemenli anne babadan olan ve sayılarının 1500 ile 5000 arasında olduğu tahmin edilen bu bebekler 1948-1954 yılları arasında gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Bu dönemde İsrail'e gelen göçmenlerin çoğunluğu Yemen'den geliyordu. Önemli bir kısmı da Irak, Fas, Tunus, Mısır, Libya ve Balkanlardan gelerek yerleşmişti. Tahmini rakamlara göre Yemenli ailelerin 8 çocuğundan biri o dönemde kayboldu. Yıllar boyunca bu bebeklerin ebeveynlerinin yaptığı yüzlerce belgeli ifade çocuklarının kendilerinden alındığını söylüyor. Herhangi bir ölüm belgesinin verilmediği ve ebeveynlerin İsrail ve Yahudi örgütlerinden bebeklerinin akıbetine ilişkin herhangi bir bilgi alamadıkları konuşuluyor. Bununla birlikte İsrail Devlet Arşivleri Baş Arşivcisi Yakup Lozoviç, kayıp çocukların küçük bir kısmının akıbetinin takip edilemediğini gösteren belgeler paylaştı. İddiaya göre belgeler çocukların hastanede öldüğünü gösteren kayıtlardan oluşuyordu. Bu ölümler büyük bir duyarsızlıkla karşılandı ve ailelere haber verildi. Lozoviç'e göre suç yoktu ancak günah vardı. Bebeklerin Holokost'tan sağ kurtulan çocuksuz kişilere gizli ve sistematik bir operasyonla verildiği veya satıldığına dair yaygın spekülasyonlar sürüyor. İsrail'in konuyu araştırmak üzere kurduğu 3 ay resmi komisyonun oy birliğiyle vardığı sonuçlar çocukların büyük çoğunluğunun hastalıktan öldükleri için gömüldüğü yönünde. Kayıp çocuklar ise hala merak konusu. Peki arka plan nasıl? Yemenli çocuklar davasının rahatsız edici yönlerinden biri koyu tenli göçmenlere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılması. İsrail'in kurucuları çoğunlukla Avrupa kökenli Aşkenazi Yahudileri. Aşkenaziler Mizrahi yani doğulu Yahudilerin yeni devlete zarar verebileceklerini düşünüyordu. Yemen toplumu 20. yüzyılın başında Osmanlı'ya ve ardından İngiliz mandası altındaki Filistin'e iyice yerleşmişti. Yahudi Ajansı temsilcileri İsrail Devleti'nin 1948'de kurulmasından tam bir sene sonra Lod Havaalanı'na vardıklarında Yemenli göçmenlerle tanıştı. O esnada yeni kurulan İsrail hem Holokost'tan sağ kurtulan birkaç yüz bin kişiyi hem de Yahudilerin Arap ve Müslüman ülkelerden göç etmesi sonucunda mülteci haline gelen Yahudileri içeren mültecileri kabul etmeye başladı. Bu da yaklaşık 700 bin yeni göçmenin İsrail'e gelmesiyle sonuçlandı. İsrail'in nüfusu 1948 ile 1958 arasında 800 binden 2 milyona yükseldi. Kemer sıkma dönemi olarak bilinen bu dönemde yiyecek ve mobilyaların karneye bağlanması gerekiyordu. 1948 ile 1970 yılları arasında yaklaşık 1 milyon 151 bin Yahudi mülteci İsrail'e taşındı. Birçoğu meteliksiz mülteci olarak geldi ve Mabarot olarak bilinen geçici kamplara yerleştirildi. Yaklaşık 50 bin Yemenli Yahudi Kartalların Kanatları operasyonu ile Aden'deki geçici bir kamp aracılığıyla İsrail'e getirildi. Mayıs 1945'te İngilizler bu tür göçlerin devamını yasakladı ve 7 bin Yemenli Aden yakınlarındaki Kamp Haşit adlı bir kampta kaldı. Yahudi Ajansı İngilizlerle bu Yahudiler için geçici bir yer olarak Aden yakınlarında bir kamp kurma konusunda anlaşmaya vardı. İngilizler Yemen'de 20 bin Yahudi bulunduğunu ve her ay 1000 Yahudinin geleceğini tahmin ediyordu. Eski Haşit kampının yakınında yeni bir kamp inşa edildi. Ancak Yemen'de yaklaşık 50 bin Yahudinin olduğu ve çok geçmeden kampta 13 bin kişinin yaşadığı ortaya çıktı. Tehlikeli bir yolculuğu yürüyerek yapmışlardı ve birçoğunun sağlık durumu kötüydü. Kamptaki zayıf altyapı ise işleri daha da kötüleştirmekten başka bir işe yaramadı. Yemen'den gelen göçmenler başlangıçta 3 eski İngiliz askeri kampında barındırılıyordu. Bazıları da kısa süreliğine Atlit'teki bir kampta kaldı. Bu kamplar 1,5 yıl sonra kapatıldı ve sakinleri
aileleri tekrar mevcut Mabarot'a taşındı. Mabarot'taki çadır şehirlerdeki koşullar ise çok ağırdı. Hijyen kötüydü ve salgın hastalıklar yaygındı. Yetkililer bebekleri ayrı beton yapılı evlere taşımanın en iyisi olacağına karar verdi. Daha büyük çocuklar genellikle koruyucu ailelerin geçici bakımına götürülüyordu. Ayrıca bulaşıcı bir hastalığa yakalanan çocukların karantinaya alınması, diğer hastanelerdeki özel koğuşlara nakledilmesi gerekiyordu. Hastane personeli ebeveynlerle çocuklar arasındaki teması sık sıkla engellemiş. Sonrasında ise çocuklardan haber alınamamış. Yıllar sonra bazı ailelere bebeklerinin öldüğü yönünde dönüşler yapılmış. Kayıp çocukların neredeyse tamamı 3 yaşın altında. İsrail'de bir yıldan az yaşayan ve o yıllardaki göç dalgaları sırasında yeni kurulan ülkeye gelen yeni göçmenlerin çocukları. Neredeyse tamamı Mizrahi Yahudilerinin torunları. Hemen hemen hepsi hastanelerdeyken ya da hastaneye götürüldükleri iddia edildiğinde ortadan kayboldu. Ebeveynler ise çocuklarının öldüğüne dair yalnızca sözlü bir açıklama aldı. Sözlü mesaj ebeveynlere yalnızca çocuklarının kaybolma nedenini sorduklarında iletildi ve çocukların hastane tarafından defnedildiği söylendi. Ayrıca ölüm iddiasında bulunmalarına rağmen ölüm kayıtları da eksikti. Kaybolan çocukların ebeveynlerinden bazılarına İsrail Savunma Kuvvetleri'nden askere alma belgesi gönderildi. Yani ortadan yok olan çocuklar İsrail ordusuna çağrıldı. Bu çocukların ortadan kaybolmasıyla ilgili gizem o dönem oldukça fazla konuşuldu. Aslında bu çocukların İsrail'de veya yurt dışında zengin Aşkenazi Yahudileri tarafından kaçırıldığı veya evlat edinildiği gündeme geldi. Konuyla ilgili halkın tepkisinin zirvesi 1994'te Yemenli Haham Meşulam'ın bahçesinde radikal Yemenli Yahudilerden oluşan bir silahlı mezhep kurmasıyla ortaya çıktı. Meşulam kayıp vakalarını yeniden araştırmak üzere yola çıktı. 1960'lardan bu yana Yemenli çocuklar meselesi her yıl neredeyse konuşuluyor. Sonuç olarak konuyu araştırmak ve bu konudaki gerçekleri ortaya çıkarmak amacıyla yıllar içinde 3 resmi soruşturma komitesi ve bir kamu soruşturma komitesi oluşturuldu. 1967'de Bahlul-Minkovski komitesi kuruldu. Komite 342 kayıp vakasını inceledikten sonra bu vakalardan 316'sında çocukların öldüğünün doğrulandığını, 2 vakada ise çocukların evlat edinildiğini tespit etti. Diğer 24 vaka sonuçsuz kaldı. Yitzhak Şamir liderliğindeki İsrail hükümeti Yargıç Moshe Şalci başkanlığında 4 yıl süren bir komisyon daha kurdu. Bu komite 301 çocuk hakkında yeni kanıtlar elde etti ve bu vakalardan 65'inin akıbetinin bilinmediğini belirledi. Diğer tüm durumlarda çocukların öldüğü iddia edildi. Rapor bazı yargı üyeleri tarafından gerçek resmi yansıtmıyor sözleriyle memnuniyetsizlikle karşılandı. Verilen ifadeyi denetleyen İçişleri Komitesi Başkanı Şalci'nin raporunu yalanladı ve raporun aksine Yemenli bebeklerin durumunun kaçırılma vakası olduğunu söyledi. 1995 yılında Şalci'nin komitesinin sonuçlarının yayınlanmasının ve kamuoyunda çıkan tepkilerin ardından Kedmi Komisyonu kuruldu. Cohen-Kedmi Komisyonu olarak da bilinen komisyon, 1000'den fazla kayıp çocuk vakasını incelemek üzere harekete geçti. 2001 yılında komisyon sonuçlarını yayınladı. Raporda eyaletin ilk 6 ayında 1000 kadar çocuğun kaybolmuş olabileceği ifade edildi. Belgeler gizli tutulmak üzere kaldırıldı. Komite 750 vakada çocukların öldüğünü belirledi. Ancak herhangi bir belge gösterilmedi. Sonrasında 7 yıllık kamu soruşturma komisyonu Yemenli çocukların hükümet tarafından kaçırıldığı yönündeki suçlamaların doğru olmadığı iddiasında bulundu. Çocukların Yemenli göçmenlerin elinden alındığı kesin bir şekilde reddedildi. Diğer 56 vakada ne olduğu ise belirsiz kaldı. Komisyon bu çözülmemiş 56 vakayla ilgili olarak resmi bir politikanın parçası olmasa da bireysel yerel sosyal hizmet uzmanları tarafından alınan kararların ardından çocukların evlatlık verilmesinin mümkün olduğuna karar verdi. Haziran 2016'ya geldiğimizde ise Başbakan Benjamin Netanyahu, hükümeti önceki 3 soruşturmadaki kanıtları yeniden incelemekle görevlendirdi. Netanyahu bunun tarihi bir yanlışı düzelteceğini ve yeni bir şeffaflık çağına işaret ettiğini söyledi. Hükümet soruşturma arşivlerinin neredeyse tamamını çevrimiçi hale getirerek açtı. Knesset'teki özel bir komiteden Yemenli çocuklar üzerinde yapılan tıbbi deneylerle ilgili rahatsız edici açıklamalar geldi. Daha önceki soruşturmalarda yeminli olarak verilen ifade birçok çocuğun tıbbi ihmal sonucu öldürüldüğünü ortaya çıkarmıştı. Daha ileri ifadeler yetersiz beslenen 4 bebeğin deneysel bir protein enjeksiyonu uygulandıktan sonra öldüğünü ortaya çıkardı. Yahudi geleneğine aykırı olarak toplu mezarlara gömülen çocuklar üzerinde otopsi yapıldı. Bazı vakalarda çocukların kalpleri çıkarıldı ve ABD'li doktorlara verildi. Kabine Bakanı Zachi Henegbi sunulan kanıtları yeniden inceledikten sonra 2016 yılında İsrail televizyonuna şunları söyledi. Çocukları alıp başka yere verdiler. Nereye bilmiyorum. Yani bakan en az yüzlerce çocuğun ebeveynlerinin rızası olmadan kaçırıldığını itiraf etti. İsrailli bir hükümet yetkilisi ilk kez kamuya açık bir itirafta bulunmuş oldu. 28 Aralık 2016'da Yemenli Yahudi çocukları meselesine ilişkin 400.000 belge yayımlandı. 23 Ocak 2018'de kaçırıldığına inanılan çocukların bulunduğu Yemenli ailelere savcılık tarafından 18 mezarın açılmasına izin
verildi. 4 sene sonra Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Adli Tıp Enstitüsü, Yosef Melamed adlı çocuğun cesedinden alınan DNA ile aile üyelerinin genetik profili arasında tam eşleşme kurulduğunu duyurdu. Açıklamadan önce Melamed'in ailesi onun kaçırıldığından ve onun yerine başka bir çocuğun gömüldüğünden şüpheleniyordu. Bu İsrail yetkililerinin açılan mezarlardan birindeki kalıntılardan genetik profil çıkarabildiği ilk ve şimdiye kadar tek vakaydı. Bahsettiğimiz 4 yıllık süreç devam ederken Şubat 2021'de İsrail hükümeti Yahudi Yemenli çocuklar için ailelere tazminat ödemek istedi. Yani seneler sonra İsrail bedel ödemeye razı oldu. Kayıp olan yüzlerce çocuğun durumu ise meçhullüğünü koruyor. Ama seneler sonra yakınlarını bulanlar da var. 62 yaşındaki Ofra Mazor onlardan biri. Mazor 2017 yılında DNA örneklerini İsrail şecere şirketi MyHeritage'e sunduğunda kız kardeşi Verda'yı 30 yıldır arıyordu. Şu anda hayatta olmayan annesi Yoshevet 1950 yılında İsrail hastanesinde doğum yaptıktan sonra çocuğunu yalnızca bir kez emzirebildi. Hemşireler kendisine yeni doğan kızının öldüğünü söyledi. Bayan Mazor'un annesi hemşirelere inanmadı ve kocasının çocuğunu geri istemesini sağladı. Çocuk ona asla verilmedi. Bayan Mazor DNA'sını gönderdikten birkaç ay sonra beklediği çağrıyı aldı. Bir eşleşme bulundu. Geçtiğimiz yıllarda kardeşler yeniden bir araya geldi. Varda İsrail'de Alman Yahudi bir çift tarafından evlat edinilmişti. Küçük yaşta evlat edinildiği söylendi. Kız kardeşler 10 yıllardır kayıp akrabaları hakkında yanıtlar arayan Yemen kökenli İsraillilerden yalnızca ikisi. Amram isimli sivil toplum kuruluşu da bu ailelerden bazıları ile görüşerek başlarına gelenler hakkında topladığı bilgileri Türk basınına aktarıyor. Amram'ın tuttuğu kayıtlara göre 29 Şubat 1952 doğumlu Yemen asıllı Tisyon Salem 5 aylıkken hastalanarak Yafa'da bir hastaneye kaldırılmış. Birkaç günlük tedavinin ardından hastane yetkilileri annesine Tisyon'un taburcu edileceğini, eve giderek yeni elbiselerini getirmesini söylemiş. Ancak anne hastaneye geri döndüğünde kendisine oğlunun öldüğü ve defnedildiği söylenmiş. Acılı anne ağlayarak çocuğunun cenazesini istemiş ancak kendisine ölüm veya defin sertifikası verilmeden hastaneden atılmış. Bunların en ilginç olanlarından biri de 1951'de Yemenli bir ailenin çocuğu olarak doğan ancak başka bir aileye evlatlık verilen SM'nin hikayesi. Evlatlık verildiği kendisine söylenmeyen SM, büyümeye başladıkça kendisiyle gerçek ailesi zannettiği kişiler arasındaki fiziksel farklılıktan şüphelenerek gerçeği öğrenebilmiş. Fiziksel görünümünden dolayı Yemen Yahudisi olduğunu anlaması üzerine evlatlık edinen aile tarafından kendisine biyolojik anne babasının öldüğü söylenmiş. Konuyu araştıran SM bunun gerçek olmadığını ve anne babasının sağ olduğunu öğrenmiş ancak onlara ulaşmayı henüz başaramamış. Amran'ın paylaştığı kayıp bebek hikayelerinden bir diğeri de yine Yemen asıllı 1948 doğumlu Neçemiya Şarabi'ye ait. Kardeşlerinin anlattığına göre Şarabi 2,5 yaşındayken hastalanarak Tel Aviv'deki bir hastaneye kaldırılmış. Baba çalışanlar tarafından hastanede bekleyemeyeceği gerekçesiyle ertesi gün gelmek üzere evine gönderilmiş. Ertesi gün geri geldiğinde çocuğun hastanedeki yatağını boş gören baba evladının gece hayatını kaybettiği haberini almış. Çocuğunun cenazesini isteyen babaya hastane yönetimi tarafından çoktan gömüldü cevabı verilmiş. Şarabi'nin kardeşlerinin anlattığına göre çok dindar ve naif biri olan baba bunun üzerine evine dönmüş. Evlat acısını bir türlü atlatamayan baba bu olaydan birkaç yıl sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş. Babanın ölümünden sonra kardeşleri Şarabi'nin akıbetini araştırmaya devam etmiş. İçişleri Bakanlığı'na bağlı cenaze işleri kurumu olan Çevra Kadişa'ya başvuran kardeşler Şarabi'nin mezarının nerede olduğunu öğrenmiş ancak şüphelerini gidermek için mezarı kazdırdıklarında içinin boş olduğunu görmüşler. Şarabi'nin hikayesi gibi daha onlarca hikaye var. Evlatlık verilen çocuklar, mezarı bilinmeyen bebekler, soruları cevapsız bırakan yetkililer. Aileler adalet aramaya devam ediyor. İsrail bir gün belgeleri şeffaf bir şekilde açıklarsa birçok Yemenli Yahudi ailesine kavuşabilecek. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Tahmini rakamlara göre Yemenli ailelerin 8 çocuğundan biri o dönemde kayboldu. Yıllar boyunca bu bebeklerin ebeveynlerinin yaptığı yüzlerce belgeli ifade çocuklarının kendilerinden alındığını söylüyor.